Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle 4 renkten oluşan lale çanta benzeri ama farklı bir model çanta öreceğiz. Kağıt ip kullandım. Ben şöyle astarını da yaptım, hazırladım. Yapımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hadi o zaman yapımına geçelim. 3,5 milim tığım var. Öncesinde şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi bunun gibi toplamda 4 tane parça öreceğiz. Ölçüsünü de verelim. Şu an ütüsü yok. Ütüsüz hali 48 santime. Şuradan. 48,5 santim. Uzunluğu yaklaşık 11 santimde burada eni var. Bunun gibi 4 tane parça öreceğiz. Daha sonra bunların birleştirmesini yapacağız. Öncelikle bir tane sık iğne yapıp sıkıştırıyorum. Toplamda 84 adet zincir çekeceğiz. Bunun 82 tanesi şurada şu modeli oluşturabilmemiz için. 2 tanesi de yukarı çıkış için. Yani 82 zincir artı 2 zincir çekiyoruz. Şöyle 82 tane zinciri çektim. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayıp 1, 2, üçüncünün içine batıp ikisini birlikte çıkarıyorum. Yine aynı boşluğa tığımın başını dolayıp batıyorum. Tekrar ikisini birlikte. Tekrar tığımın başını doladım. Son kez aynı boşluğa batıyorum. İkisini birlikte çıkarıyorum. Başlangıçta burada yukarı çıkış zinciriyle birlikte 4 tane olarak görünüyor. Bu daha sonrasında şöyle etrafını sık iğne dolaşırken şuradaki 2 zincirin içine sık iğne dolduracağız. Yani yine 3 tane ikili trabzan olarak görünecek. Şimdi tekrar tığımın başını doladım. 1, 2 zincir atladım. Üçüncünün içerisine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, yine aynı boşluğa 2 ve 3. Aralarda zincir çekmeden doğrudan tığımızın başını doluyoruz. 1, 2 zincir atlayıp üçüncünün içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimizde tekrar bir üst sıraya nasıl geçileceğini sizlere gösteriyor olacağım. Son kısmında geldik. Orayı tekrar göstermek istiyorum. Tığımızın başını doladık. 1, 2, üçüncüye yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Son kısımda kalan tek bir zincire de tığımızın başını dolayıp bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi bu yine şuradaki kenar kısmını oluşturacak. O yüzden bir tane oraya ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Örgümüzü ters çeviriyoruz. Şimdi şu kısımda şuradan önce bir göstereyim. Bu ilk sırada şurada aşağıda toplamda 28 tane ikili trabzan olacak. Üçlü grup halinde. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şimdi 2 zincir çektik. Örgümüzü ters çevirdik. Şu kısma batmıyoruz. Şuradaki boşluktan başlıyoruz. Hiçbir zincir çekmiyorum. 2 zincir çekmiştik yukarı çıkış için. Tığımın başını doluyorum. Doğrudan buradaki boşluğa batıp araya yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 3. Tekrar tığımın başını doladım. Bir sonraki boşluğa yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. Şuradaki boşluğa şöyle yine 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yine sıranın sonuna kadar her bir boşluğa 3'er adet ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi yine sıranın sonuna geldik. Şurayı da yapalım. Yine boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şurada son kalan yere de bakın, şurada bir tane tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine 2 zincir çekip ters çeviriyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp ilk boşluğa yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şurada başta çektik ya yukarı çıkarken 2 zincir. Onu saymadan boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi şöyle şuradan göstereyim. Bakın, etrafını bu şekilde dolaşacağız sık iğneyle. Burada hep bakın 3 tane görünüyor. Şu kenardakine sık iğne dolduracağız. Yine 3 kalacak. Toplamda aynı işlemi şöyle yan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra olacak şekilde bu örgümüzü tamamlayacağız. Sonra etrafını nasıl dolaştığımızı tekrar göstereceğim. Sıramızın sonuna geldik. Şuradan sayalım. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıra. Şu son kısmı da tekrar göstereyim. Buradaki boşluğa da yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi burada yukarı çıkarken çektiğimiz 2 zincir vardı. Onun tepe boşluğuna bir tane ikili trabzan daha yapıyoruz ve artık etrafını dolaşmaya başlayacağız. Bu noktada bir tane daha zincir çekiyorum. Buraya, şuradaki boşluğa 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Tekrar bu çevreyi dolaşıp buraya geldiğimiz zaman buraya bir tane daha sık iğne yapacağız. Ama buradaki sırayı bozmamak adına buraya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa. Yani bu aynı boşlukta toplamda 3 tane köşe için, bir tane bu kenar için, bir tane de bu kenar için olacak. Toplamda burada 5 tane zincir olacak ilk döndüğümüz köşede. Şimdi devam ediyorum. Şurada bakın, kenarda 2 zincir çekip yukarı çıktığımız kısım vardı. Onun iç kısmına,
Yani şu 3 tane ikili trabzanla o sonradan çektiğimiz 2 zincirini şöyle göstereyim buradan. Bakın burada 3 tane ikili trabzan gözükecek şekilde. Tığımızı batırıyoruz. Çıkarıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Yine aynı boşluğa tekrar tığımı batırıyorum. Yeniden sık iğne yapıyorum. Şimdi bu kısmı bitirdik. Şuradaki 2 zincir çekip de daha doğrusu bu sıradan dönerken buraya ikili trabzan yapmıştık. Oraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2. Şimdi yine bu kısma geldik. Burada yine 3 tane ikili trabzanı orada bırakıyorum. Şuradan tekrar göstereyim, bakın 1 2 3 tane gözükecek şekilde kenardakinin içine battım. Yeniden 2 tane aynı noktaya sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar buradaki boşluğa geldim. Buradaki boşluğa da batıyorum. Bakın burada ipim bitti. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum. Şimdi arkada bu iki ipi gizleyerek sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Birini yaptık. Şimdi ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. İkinci sık iğnemizi de yaptık. Şimdi tekrar 3 tane ikili trabzanı bırakacak şekilde yine batıyorum. Aynı noktaya 2 tane sık iğne yapıyorum. Kenarlarında hep ikişer tane olacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Zaten şu kısımlarda sık iğne yapacağımız yerler belli olacağı için buralarda herhangi bir sıkıntı yok. Şu kenarları düzgün yaptığımız sürece örgümüz, yani bu model kasılmadan buradan devam edecek. Dolayısıyla birleştirirken bize kolaylık da sağlayacak. Çünkü her bir sık iğnenin tepesinden motiflerimizi birbirine birleştireceğiz. Ama onda da puzzle çanta gibi olacağı için birleştirme yöntemi tabii farklı. Onu da o sıraya geldiğimizde tekrar gösteriyor olacağım. Şimdi biz kenarını yapmaya devam edelim. Yeniden orada 3 tane ikili trabzan kalacak şekilde boşluğa batıyorum. 2 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi yine yan tarafa geçtim. Buraya da 2 adet sık iğne yapıyorum. Arkada iplerimizi gizleyerek gittik. Bunların fazlalığını keseceğim. Şimdi bakın yine burada bir ikili trabzanımız vardı. Yine onun içine 2 tane sık iğne daha yapıyorum. Ama biri köşemizi oluşturacak. Aynı noktaya yine köşemizi oluşturabilmek için 2 tane daha sık iğne yaptım. Toplamda burada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapmış olduk bu köşede. Şimdi çeviriyorum. Devam ediyoruz. Şu 3 tane ikili trabzan yaptığımız yerin alt kısmında şurada zaten bir boşluk göreceksiniz. Oraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Arada kalan bu kısımlara şu 2 zincir atlayıp da battığımız noktalar zaten belli. O 2 zincir atladığımız kısma 2 tane sık iğne yapıyoruz. Her bir 3 ikili trabzanın altında kalan tek bu boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi yine 2 tane sık iğne. Dolayısıyla bu kısımla bu kısmındaki sık iğne sayısını eşitlemiş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Boşluğa bir tane sık iğne. Yeniden 2 zincir atladığımız kısma geldik. Oraya 2 tane sık iğne. Boşluğa bir adet sık iğne. 2 zincirlik kısma yine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar
sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Diğer köşeye geldiğimizde tekrar oranın nasıl olduğunu göstereceğim. Kafamızda daha iyi oturmuş olur. Sıranın yine sonuna doğru geliyoruz. Buraya da yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki yine boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum ve köşe noktasına geldik. Şimdi onu da göstereyim. Yine ilk başta şuraya 3 tane kalacak şekilde burada boşluğa bir tane sık iğnemi yaptım. Şimdi köşeyi oluşturmak için 2 tane daha buraya sık iğne yapıyorum. Toplamda şu anda 3 tane oldu. Ama buraya hep 2 tane sık iğne yapıyorduk şu kenar kısımlarına. Buradaki sayıyla buradaki sayıyı eşitleyebilmek adına buraya yine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani toplamda yine bu köşeye de 4 tane aynı noktaya 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradaki boşluğa geldim. Buraya da yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi yine burada 3 tane ikili trabzan bırakacak şekilde arkadan da kontrol edelim. Bakın içine girmişim. Şöyle 3 tane burada ikili trabzan kaldı. Buraya da yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradaki boşluğa da 2 adet sık iğne. Boşluğa da 2 adet sık iğne. Tıpkı diğer kenarda yaptığımız gibi kısa kenarda sayıları eşitleyebilmek için ikişer ikişer oralara batıyoruz. Burada da ne yaptık? Boşluklara 2 tane zincir atladığımız kısma 2 tane sık iğne yaptık. İkili trabzanların altındaki boşluğa da bir tane sık iğne yaptık. Dolayısıyla buradaki sayıyla şu kenardaki sayıyla buradaki sayı birbirine eşitlenmiş olacak. Bunu isterseniz sayarak da gidebilirsiniz. Mesela burada kaç tane sık iğne yaptınız bu kenarda? Hani benim kafam karışır diyorsanız burada da sayarak gidebilirsiniz. Şimdi yine köşe noktasına geldik. Bakın. Buraya da yine toplamda 4 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğnemizi yaptık. Bir diğer köşemizi de oluşturduk. Şimdi burada daha kolay olacak. Çünkü zaten her birinin yeri belli. Şurada yaptığımız ilk ikili trabzanın üst kısmına da sık iğne yapıyorum. Ve artık her bir ikili trabzanın üzerine bir adet sık iğne olacak şekilde bu sıramızı da bitireceğiz. Sıramızın sonuna geliyoruz. Buradaki ikili trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi köşeye geldik. Bakın. Burada zaten 3 tane sık iğne yapmıştık. Buradaki boşluğa son 4. sık iğnemizi de yapıyoruz. Ve bitiriyoruz. İpimizi kestik. Şöyle çıkaralım. Bunu tığ yardımıyla veya böyle bir iğneniz varsa böyle bir iğne yardımıyla iplerimizi gizleyeceğiz. Şuradan ilk yaptığımız sık iğnenin altından ipimi geçiriyorum. Buradan bakın
ilk çıktığımız noktanın içine şu arkadakini de alayım. Gizlemesi kolay olsun. İçinden geçiriyorum. Gördüğünüz gibi burası da diğer yaptığımız sık iğnelerin tepesi gibi oldu. Şimdi arkadan ipimizi yürütüp gizleyeceğiz. Bu kadar yeterli. Fazlalığımızı kesiyoruz. Ve artık birleştirme işlemine geçebiliriz. Benim böyle 1, 2, 3 ve 4 parçam var. Ben bu renkleri tercih ettim. Siz istediğiniz renk tonlarında kullanabilirsiniz. Her bir parça için yaklaşık 110-120 gram kadar kağıt ip kullandım. Her bir parça için. Bir de tabii şimdi birleştirme için ihtiyacımız olacak. Şimdi bunların yerleştirmesini göstereyim. Nasıl birleştireceğimizi. Bunları istediğiniz şekilde, yani renk sıralaması size kalmış. Şu şekilde diziyoruz. İsterseniz böyle ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ya da puzzle çanta örenler varsa aranızda, aynı onun gibi. Buralardan böyle şuradan başlayacağız. Sonra bunu böyle kıvıracağız buraya doğru. Aynı şekilde bunu da buradan bu tarafa doğru böyle birleştireceğiz. Ben kaydırma tekniğiyle birleştireceğim. İlmek belirleyicilerimizi alalım. Köşelerde biliyorsunuz ortada 1, 2, 3 zincir vardı. İkincisiyle diğerinin ikincisinden şöyle bir sabitleyelim. Zaten sonrasında biliyorsunuz sık iğne geçmiştik bütün parçaların kenarına. Bu sık iğneleri böyle takip ederek, şimdi ben anlamanız için, daha net belli olması için bu şekilde yapıyorum. Yoksa dediğim gibi karşılıklı gelen zincirlerden birleştireceğiz. Zaten hepsi sık iğne var. Hepsinde. Burayı da tutturduk. Çevirdik. Karşılıklı gelen sık iğnelerin tepe boşluklarından bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi ben kendi renginde, şu bana yakın olan parçanın renginde her seferinde birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi baştaki şu ilmek belirleyicileri çıkaralım. Bir tane zincir çekerek artık birleştirmeye başlayalım. Bunların yönlerine dikkat edebilirsiniz. Şimdi şöyle bunu bu şekilde yaptık. Bir de buradan dönecek ya. Bakın hep bunlar, şu 3 tane yaptığımız ikili trabzanlar aynı yöne baksın. Bir tek ona dikkat edebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şimdi 3 tane zincirin orta kısmındakinin şu arkasına tek olacak şekilde batıyorum. Aynı şekilde burada da ortadakinin benden taraf olan, yani dışta kalan kısmına batıyorum. Tığımı doladım. Buradan da çektim. Buradan da çektim. Ve direkt içinden geçirdim.
Şimdi sıradaki yine aynı şekilde, yani birbirine yakın olan V kısımların birbirine yakın olanlarını alıyorum. Ve tığımın başını dolayıp ilmek kaydırma yöntemiyle bunları birleştiriyorum. Burada çok sıkmamaya çalışın. Burada kasma yapar, yoksa şu zincirler çok sıkı olursa kasma yapar. Ne çok gevşek ne çok sıkı olacak şekilde hepsini birleştireceğiz. Sık iğnenin tepesindeki zincirin arka tarafına battım. Bunun da benden taraf olan kısmına batıyorum. Tığımın başını dolayıp hepsinin içerisinden çıkarıyorum. Bu şekilde bütün parçaları birleştireceğiz. Şimdi ben buranın sonuna geldim. Şu dönüşü de göstermek istiyorum. Bakın bu kısım bitti. Sıradaki sık iğnenin arka tarafını alıyorum. Diğerinin bana yakın olan kısmını alıyorum. Yine içerisinden geçiriyorum. Tekrar battım. Dönüyoruz artık. Bunu da aldım. İçinden geçirdim. İçinden geçirdim. Tekrar battım. Sıradakinin hemen benden taraf olan kısmına battım. Yine hepsini çıkardım. Bu şekilde her 4 parçayı da birleştireceğiz. Sonraki parçayı yine o şeklin resmini çektiyseniz yine buradan başlayacağız. Her zaman birleştirmeye, onu da söyleyeyim, şu taban kısmı dediğimiz bu kısımlardan başlıyoruz. Buradan başlayacağım. Böyle devam edeceğim. Son parçayı da yine aynı şekilde buradan başlayacağım. Yine böyle devam edeceğim. Burada tabii tek bir şey daha var. Buradan bir de burayı birleştireceğiz. Her zaman da dediğim gibi ben bana dönük, bana yakın olan parçanın ipiyle birleştirme yapıyorum. Ama siz isterseniz bir sonrakiyle de birleştirebilirsiniz. O size kalmış. Bu şekilde birleştirmek de zor geliyorsa iğne yardımıyla sadece yine aynı şekilde şu kısımlardan yine şöyle çevireyim. Zincirin bir arkasından bir önünden olacak şekilde yine iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz. Ama ben bu çantada, bu tarz çantalarda böyle kaydırma yöntemiyle, çünkü şu görüntü biraz farklılık katıyor gibi geliyor bana. Daha güzel görünüyor gibi geliyor. Bu şekilde birleştiriyorum. 3 parçayı birleştirdim. Şimdi 4. parçanın da diğer kalan kısmını birleştireceğim. Başladım. Gördüğünüz gibi bakın böyle sıralı gibi gözüküyor birleştirirken. Ama burayı da birleştirdiğimiz zaman çanta formunu alacak. Birleştirme işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi böyle şekil aldı. Şimdi tabanı yine düzgün gözüksün diye tekrar içten ben bunu her tarafını buharlı ütüyle ütüleyeceğim.
İplerini sonra içeri alacağız. Siz isterseniz buna deri askı veya örgü, yine böyle seçtiğiniz bir renkten, bu renklerin içerisinden hangisini isterseniz örgü sap olarak da kullanabilirsiniz. Astarlama işlemi için de daha önce Lale çantanın astar yapımını kanalımda paylaşmıştım. Aynı yöntemi kullanarak bunun astarını da o şekilde yapabilirsiniz.